Herkese merhabalar canlar. Bugün yine çok güzel, çok keyifli bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu DJI firmasına DJI Osmo Pocket 3 cihazı üzerinden sistemlerimizi dile getiriyoruz. Haydi bakalım. Hazırsanız eğer alın benim gibi çayınızı kahvenizi. Sohbet kıvamında çok keyifli bir videoya şimdi başlıyoruz. Videoma başlamadan önce her video öncesinde yaptığım naçizane küçük ricamı tekrar dile getiriyorum. Canlar, bu tarz videoların devamını keyifle çekebilmem için kanala bir aboneliğiniz, aşağıya güzel bir yorumunuz ve videoya bol bol beğenileriniz şöyle alnımın teri de silmek anlamına gelir. Bu ricamı da yineledikten sonra hemen videoya geçiyoruz. Videoya şöyle ufak bir girizgah yapacak olursak eğer, bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3 cihazı piyasaya sürüleli bir hayli uzun süre oldu ve bu süre zarfında ben bu cihazla alakalı kutu açılımından çekim ipuçlarına ve hacklere, aksesuar tanıtımlarından cihazda gördüğüm problemler ve bu problemlerin çözümlerine, cihazı farklı kameralarla karşılaştırmalara kadar kanalımda birçok içerik ürettim. Eğer bu cihazı aldıysanız ve hala etkin kullanmayla alakalı problemleriniz varsa veyahut da bu cihazı alma arifesindeyseniz ve aklınızda soru işaretleri varsa kanalımdaki o videolara bir uğrayarak aklınızdaki tüm soru işaretlerini giderebilir ve cihazı son ayarlarında aktif bir şekilde kullanma yolunda ilerleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra gelelim bugünkü videomuza. Bildiğiniz gibi ben daha önceki süreçte cihazda karşılaştığımız problemler ve bu problemlere ürettiğimiz çözümlerle alakalı bir video yapmıştım. O videoda gerçekten sizden çok güzel tepki aldı. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. O video sonrasında kanalıma ve bana sosyal medya üzerinden cihazla alakalı bol miktarda soru geldi. Gelen soruların kökeni aslında DJI firmasının cihaz üzerindeki ya yazılımsal veya da üretimsel problemlerinden kaynaklı sorunlardı. Şimdi bu sorunları şöyle 9 madde üzerinde ben topladım ki en azından bana soru soran ve ileride bu soruları soracak arkadaşlarıma toplu cevap vereyim ve en azından DJI lütfen duy sesimizi diyerek belki de kulaklarına kar suyu kaçırmış olacağız. Şimdi hazırsanız o 9 maddeyi tek tek işlemeye başlayalım. Bakalım neymiş DJI'ın bu cihaz üzerinde bıraktığı küçük ama önemli eksiklikler. Birinci problemimiz SD kart yuvası ve yuvasının gerçekten aşırı derecede kullanışsız olması. Bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3, Action serileri, dronelar derken DJI firması aslında bu tarz cihazları üretmeye son derece alışık. Ki ben de zaten DJI Osmo Pocket 2'den bu cihaza geçmiştim. Fakat DJI Osmo Pocket 2'de asla ama asla böyle bir sorunum yoktu. Canlar, DJI Osmo Pocket 3 cihazında SD kartı çıkartmak gerçekten ölüm ve acayip bir zulüm. Öyle bir yuva yapmış ki DJI firması, gerçekten tırnaklarınız uzun ve parmaklarınız küçük değilse o micro SD kartı o yuvadan içeriye doğru ittirip geriye atmasını sağlatmak imkansız. Yani benim bile parmaklarım küçük olduğu halde SD kartı yuvasından çıkarmak için mutlaka harici küçük bir parçayla onu böyle ileriye doğru ittirip geriye atmasını sağlamaya çalışıyorum. Neden böyle ergonomik olmayan bir çözüme gittiklerinde anlam veremedim. Hani biliyoruz firma tamam küçük ve kompakt cihazlar yapmaya alışkın ama ya bunu bu kadar zor çıkan bir hale sokmak zorunda mıydınız? Gerçekten en sık aldığım sorulardan birisi bu ve hatta kullanıcıların en büyük karşılaştığı sorun da şu: dünya genelinde forumlara baktığımda SD kartı oradan çıkarmak için ufak tefek cihazlarla ittirirken o ufak tefek cihazların kırılması ve SD kart yuvasının içine kaçmasından kaynaklı sorunlar şu an başı çekiyor. Umarım bir sonraki cihazda böyle bir hata yapmazlar. Lütfen DJI duy sesimizi, bir sonraki cihazlarda bu yola başvurma. Sıradaki ikinci başlığımız ise hala DJI Osmo Pocket 3 ana ekranı üzerinden pozlamayı kilitleyemiyoruz. Bildiğiniz gibi pozlama kilitlemek özellikle sinematik çekim veya detay çekimler yapıyorsanız görüntünüzün karşı tarafa son derece güzel bir şekilde yansımasını sağlıyor. Yani izleyicilerde güzel bir hissiyat yaratıyor. Bunu bizzat deneyerek gördüm ki bununla alakalı daha önceki videolarımda defalarca da bu konuyu işledim. Fakat geldiğimiz şu süreç içinde biz hala pozlamayı kilitleyebilmek için maalesef cihazımızı cep telefonumuzdaki DJI Mimi uygulamasına bağlamak zorunda kalıyoruz. Neden direkt cihaz üzerinden pozlamayı kilitleyemediğimizi hala anlamadım. Ya bunu bir güncelleştirmeyle, bir yenilikle ben aslında giderilebileceğini düşünüyorum ki bence de giderilmeli. Ya ben dışarıda çekim yaparken bir elimde Pocket, bir elimde cep telefonu pozlamayı kilitleyeceğim diye uğraşmamalıyım. Bunu son derece basit, son derece yalın bir şekilde bana kullanmak için sunmalı diye düşünüyorum DJI. Ya bunu yapmak için farklı yöntemler var aslında cihaz üzerinde.
çekimlerinde işte ISO'yu sabitliyorsunuz, pozlamayı ayarlıyorsunuz falan ama onun için de bu sefer ND ya da VND filtre kullanmak zorunluluğuna düşüyorsunuz ki bu da ekstra maliyet demek. Bence özellikle detay çekimlerinde karanlık alandan aydınlık bir alana geçtiğinizde veya yüksek ışıklı bir alandan düşük ışıklı bir alana geçtiğimizde pozlamanın amiyane tabirle sapıtmaması için pozlama sabitleme özelliğinin DJI Osmo Pocket 3 ana ekranı üzerinden yapılabilmesi gerekir. İnşallah önümüzdeki güncellemelerle buna da kavuşuruz. Üçüncü sorunumuz ise Pocket 3 ekranında yerli yersiz kendini gösteren mikrofon 2 ile bağlantılı pop-up ekranı. Canlar, bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3'ten son derece keyifli ve kaliteli ses kayıtları almamız için DJI Mikrofon 2 olmazsa olmazlarımızdan biri haline geldi. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Fakat özellikle bir takipçimden aldığım bir yorum sonrasında incelediğimde gerçekten böyle bir problem olduğunu ben de fark ettim. Çok dikkat etmiyormuşum herhalde. Cihazınızla çekim halindeyken, aktif bir şekilde kullanıyorken eğer mikrofon 2'yi çalıştırırsanız veyahut da mikrofon 2 ile bağlantınızı kaybederseniz cihazın ekranında siz herhangi bir müdahale yapmadığınızda 10 saniye kadar açık duran kocaman bir pop-up mesajı çıkıyor ve bu çok sinir bozucu hale gelmeye başladı. Belki önceleri bu kadar çok dikkat etmiyordum ama özellikle o yorumdan sonra iyice gözüme batmaya başladı. Tamam, ekran gerçekten büyütüldü. Bir miktarda olsa işimizi daha fazla görmeye başladı. Fakat abi neden yani bir mikrofon bağlandı veya mikrofon bağlantı kesildi uyarısını kocaman bir şekilde ekrana yansıtmak zorundasınız? Ona da anlam veremedim. Tamam diyebilirsiniz ki abi ya ekrandaki o uyarıya dokununca cep telefonundaki uyarılar gibi hemen ekrandan kayboluyor. Tamam, onda da okeyiz. Ama yani ben çekim yaparken, özellikle ekrandan çekim yaparken ne çektiğim benim için daha önemliyken, yani oraya mikrofon bağlandı, bağlantı kesildi, pili azaldı gibi uzun süreli uyarılara ne gerek var? Yani 2 saniye bile o uyarıyı gösterse çekse zaten ben anlayacağım mikrofonda bir sıkıntı olduğunu. Umarım cihaz güncellemelerinde bu ekranda çıkan uyarının süresini kısaltırlar. Emin olun ben ve birçok kullanıcı bundan çok memnun olacağız. Dördüncü küçük eksikliğimiz düşük ışık modunda aktif track kullanamamak. Bildiğiniz gibi bu cihazın en büyük özelliklerinden ve bizi kendine en çok bağlayan özelliklerinden birisi aktif takip modu. Cihazın birçok farklı çekim ayarında aktif takip kullanırken maalesef düşük ışık modunda aktif takip kullanamıyoruz. Yani neden böyle bir kısıtlama olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Düşük ışık modunu da gerçekten çok severek kullanıyorum. Fakat bence bir güncellemeyle bu problemin de hakkından gelebilirler. Çünkü düşük ışık modunda da diğer modlarda da aktif takip kullanmak bence Pocket cihazını Pocket yapan ve değerli kılan en önemli özellik. Umarım DJI sesimizi duyar, tekrar söylüyorum, ve aktif takip modunu düşük ışık modunda da bir güncellemeyle açar. Sıradaki sorunumuz Type-C kablosu üzerinden dosyaları bilgisayarımıza aktarırken cihazın kendi kendine dirilmesi. Bildiğiniz gibi videonun başında SD kart çıkarmanın ne kadar zor olduğundan bahsetmiştim. Ne kadar zor olsa da ben genelde dosyalarımı bilgisayara aktarırken SD kartı söküp aktarmayı daha uygun buluyorum. Çünkü Type-C üzerinden birkaç defa denediğimde maalesef cihazı bilgisayarınıza bağladığınızda içerisindeki dosyaları almak için çalıştırmak zorunda kalıyorsunuz. Çalıştırdığınız zaman da bildiğiniz gibi gimbal bir kendine geliyor, bir kafasını sağa sola falan çeviriyor ve ondan sonra size soruyor bu cihazı webcam modunda mı kullanacaksın veya dosya aktarım modunda mı kullanacaksın diye ve sen o süreçten sonra cihazın yavaş yavaş kapalı konuma gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Fakat bu dosya aktarım seçeneğini seçmenize kadar cihazın mutlaka ayakta dik bir konumda beklemesi gerekiyor. Bu bence büyük bir sorun. Yani zaten ben bu cihazı Type-C üzerinden bağladıysam aslında cihazı çalışmadan önce bana dosya mı aktaracağımı veya yoksa webcam modunda mı çalışacağını sorması gerekiyor. Veyahut da bunu gimbalini sağa sola oynatmadan, yani gimbali çalıştırmadan yapması gerekiyor ki ben bu cihazı sürekli dik konumda ve acaba devrilir mi, gimbal kendini bir tarafa çarpar mı korkusu yaşamadan yapabileyim. Hele ki siz bu cihazla bilgisayar başında değil de oldu ya bir çekimden dönüyorsunuz ve arabada videoları bilgisayarınıza aktarmanız gerekiyor. Orada zaten cihazı dik konumda koyabileceğiniz herhangi bir yer yok. Zaten bir kucağınızda laptop olacak, bir elinizde Pocket. Nasıl o dosyaları bir araya getirip de aktaracaksınız? Nasıl Pocket'ı dik konumda tutacaksınız? Gerçekten bence bu büyük bir kullanım zorluğu. Tabii ki de yine bir güncelleme ile geçiştirilebilecek bir şey bence. Umarım bu konu hakkında da bir güncelleme gelir ve cihazı daha rahat ve daha korkusuz kullanma şansı yakalarız. Sıradaki küçük problemimiz, ki bence büyük bir problem ama 4K
120 FPS ağır çekimde aktif takip modu yok. Az önce bahsetmiştim. Düşük ışık modunda aktif takip modunu hiç kullanamıyoruz. Yani orada herhangi bir alternatifimiz zaten yok. Fakat ağır çekim moduna geldiğinizde bu iş biraz daha komik bir hal oluyor. Bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket cihazımız 4K 120 FPS'te ağır çekim ve 1080p 240 FPS'te süper ağır çekim videolar çekebiliyor. Buraya kadar her şey mükemmel. Fakat siz ağır çekim modunda aktif direkt yani aktif takip modu kullanmak isterseniz en fazla 2.7K 120 FPS'te aktif takip kullanmanıza izin veriyor cihaz. 4K 120 FPS'e geçtiğinizde bu modda aktif takip kullanılamaz diye bir uyarı alıyorsunuz ve bence 4K çekimlerle ağır çekimin en güzel olduğu modda biz aktif takip özelliği kullanamıyoruz. Bence bu moda ileride güncelleme ile aktif takip özelliği eklenecektir ama inşallah DJI birazcık elini çabuk tutar. Sıradaki küçük problemimiz Hyperlapse ve Timelapse menüsünün acayip karmaşık olması. Ben bu cihazı alalı şu an çektiğim video süresince bakarsam 1 yıllık bir süreyi aştım. Hala alışamadığım ve sıkıntı yaşadığım seçenek cihazın kendi ekranı üzerinden Hyperlapse ve Timelapse menüsünü açmak ve oradan çekime hazırlamak. Gerçekten ekran her ne kadar büyük de olsa Hyperlapse ve Timelapse menüsü çok karışık ayarlanmış. Hyperlapse moduna geçiyorsunuz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat oradan sonra Timelapse mi çekeceksiniz? Hyperlapse mi çekeceksiniz? Hareketli Timelapse mi çekeceksiniz? Sağdan sola mı? Soldan sağa mı? Seçenekleri kendim mi ayarlayacağım? Bulut mu çekiyorsun? Trafik mi çekiyorsun? Çözünürlüğü kaç yapacaksın? Kaç dakikada bir fotoğraf çeksin? Video kaç dakikalık olsun? Ya küçücük ekran üzerine bir sürü gizli seçenek eklemişler. Her bir yere tıkladığınızda veya aşağı doğru çektiğinizde farklı bir menü açılıyor. Yani Hyperlapse veya Timelapse çekecekken kendinizi havuz probleminin içinde buluyorsunuz. Aslında bu özellikleri kullanmak DJI Mimo üzerinde son derece basite indirgenmişken neden bu menü üzerinde bu kadar karmaşık bir hale getirildiğini hala anlamadım. Gerçekten Hyperlapse ve Timelapse bu cihazda benim en çok çektiğim video türlerinden. Fakat menüsüne girdiğimde şöyle bir 3-5 dakika kendime gelemiyorum hala. Umarım bunu da basit bir şekilde indirgerler. Sıradaki küçük sorunumuz ki bence bu da yine bir büyük sorun. Cihaz pilinin cihazın içine dahili olarak yerleştirilmiş olması. Canlar, bu cihazın kullanım süresi boyunca bana binlerce kere gelen bir sorudur. Abi cihaz 4K'da kaç dakika video çekiyor? 2.7K'da kaç dakika çekiyor? Pili bittiğinde kolay şarj oluyor mu? Battery handle'lı mı almalıyım? Sade mi almalıyım? Gibi. Gerçekten cihazın pili son derece kaliteli. Battery handle'la beraber çok keyifli ve uzun bir kullanım sunuyor. Ama ve lakin oldu ya cihazın pilinde bir arıza olduğu o zaman bu cihaz canlar maalesef elimizde patlıyor. Çünkü ülkemiz standartlarında bu cihazın pilinin değiştirilmesi bence çok yüksek bir meblağ tutacaktır. Yani bir de nasıl değiştirildiği, ne kadar kaliteli bir pil takıldığı da ayrıca muallak olacaktır. Ne kadar elinizde battery handle'da olsa, power bank'te olsa cihazın ana pili arızalandığında otomatik olarak cihazı kaybetmiş oluyorsunuz. Böyle bir cihazda bu kadar serisi yapılmışken ki insanlar artık bana DJI Osmo Pocket 4 ne zaman çıkar abi gibi sorular sormaya başlamışken 3. versiyonunda da niye pil bunun içine dahili olarak yerleştirilir hala anlamış değilim. Oysa ki biz bunun pilini çıkarabilsek, pilini ayrı olarak taşıyabilsek veya ekstradan yedek batarya alma şansımız olsa emin olun bu cihazı bir an bile yanımızdan ayırmayız. Yani neden ben yanımda powerbank taşımak zorundayım? Neden battery handle taşımak zorundayım? Veya cihazımın pili bozulduğunda neden bu cihazı kaldırıp çöpe atmak zorundayım? Hala anlamış değilim. Umarım bu cihazda olmadı ama bir sonraki sürümünde harici bir pille gelir. DJI duy sesimizi diyoruz. Bu video üzerinde son bahsedeceğimiz sorun ise DJI Osmo Pocket 3'ün ön kameradan selfie moduna veya selfie modundan ön kameraya geçerken görüntüyü aynalamaya çalışması. Bildiğiniz gibi ben bu cihazı bir yıl önce ilk satın aldığım hafta da aynı soru gelmişti. Geçtiğimiz günlerde de birkaç defa aynı sorudan gelince bu sorunu videonun içine almayı uygun gördüm fakat videoyu çekmeden önce sorunla alakalı genel bir araştırma yaparken de aslında bu sorunun bir güncelleme ile çözülmüş olduğunu gördüm. Size şöyle süreci anlatayım. Normalde bildiğiniz gibi cihazımızda joystick'e 3 defa tıklarsak ön kameradan selfie moduna, selfie modundan da ön kameraya cihazı çevirebiliyoruz otomatik olarak ve cihaz dönerken tam döndüğü esnada görüntümüzü otomatik olarak aynıyor. Yani soldan sağa aynalanmış gibi gösteriyordu ve bu da aslında çekimlerinizde çirkin bir detay olarak yer alıyordu. Fakat son gün videoyu çekmeden bir gün önce DJI Forum'da yaptığım araştırmada aslında bunun bir güncelleme ile giderildiğini gördüm. Yani açıklama şu şekildeydi. Siz
Eğer ayarlardan selfie modunda aynalama özelliğini kapatırsanız cihaz önden arkaya veya arkadan öne kamerayı döndürdüğünde görüntü aynalanıyor gibi görünse de aslında asıl kayıt edilen görüntüde hiçbir aynalama işlemi yapılmıyor. Yani siz çektiğiniz videoda görüntüde aynalama yapılıyor gibi gördüğünüz halde aslında videoları bilgisayarınıza attığınızda hiçbir sorun olmadığını görüyorsunuz. Fakat bu sorunu halletmek için hemen şu ayarı tekrar size nasıl yapıldığını bu videoda göstereyim ve videoyu kapatalım. Ekranı yukarıdan aşağı doğru indirip ayarlar menüsüne giriyorsunuz. Burada hemen birkaç satır aşağı kaydığınızda selfie modunda aynalama özelliğini kapatmanız gerekiyor. Bu ayarı yaptığınızda yine hala ekranınızda videoyu çekerken aynalama özelliği görünmesine rağmen çektiğiniz videoların içinde herhangi bir sorun olmadan tertemiz videolarınızı elde edebiliyorsunuz. Sorun videosuydu ama çözüm videosu oldu. Bu da burada ekstra olarak bulunsun. Haydi bakalım. Şimdi kapanış bölümüne geçelim. Evet canlar. Video olabildiğince kısa olsun diye uğraştım ama sizden gelen soruları toparlamam, bunlara açıklıkla cevap verebilmek adına da birazcık uzatmış olabilirim. Hakkınızı helal edin. Umarım bu video vesilesiyle bu cihazı alıp da aklında soru işareti olanlara veya alma arifesinde olanlara bazı sorulara cevap verebilmişimdir. Umarım bu video vesilesiyle ki aşağıya da etiketleyeceğim onları. DJI firmasının belli mi olur? Belki kulağına bir kar suyu kaçırmış oluruz. Eğer bu ürünle alakalı bu bahsettiklerim dışında yaşadığınız sorunlar ve problemler varsa aşağıda bana katılırsanız çok mutlu olurum ki belki bu videonun devamını çekeriz. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın canlar. Allah'a emanet.